Tarih kitaplarında adı geçen ama hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz kurucu figür Osman Gazi. Koskoca bir imparatorluğun temellerini attığı söylenen bu adamın aslında gerçekten yaşayıp yaşamadığı bile bir dönem ciddi şekilde tartışıldı. Düşünsenize, 600 yıl sürecek bir hanedanın ilk halkası olan biri hakkında elimizde neredeyse hiç güvenilir bilgi yok. Osman Gazi bir kahraman mıydı? Efsane mi? Yoksa siyasi bir kurgu mu? Bugün tüm efsaneleri bir kenara bırakıp yalnızca belgelerle Osman Gazi'nin varoluşuna dair gerçekleri konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Osman Gazi hakkında bildiklerimizin büyük bir kısmı onun ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra kaleme alınmış kroniklere dayanıyor. Yani hem anlatılanlar zamanla kulaktan kulağa yayılmış hem de siyasi ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş olabilir. Çağdaşı olan kaynakların neredeyse hiçbiri ondan bahsetmez. Bu da tarihçilerin kafasında çok uzun yıllardır aynı soruyu doğurur. Osman Gazi gerçekten yaşadı mı yoksa sonradan idealize edilmiş bir figür mü? Bu sorunun peşinden gidince karşımıza ilk çıkan problem Osman Gazi'nin doğum tarihi bile tam olarak bilinmemesi. Bazı kaynaklar 1258 der, bazıları ise 1281. Aradaki fark 20 yıl. Bu kadar büyük bir imparatorluğun kurucusu için bu kadar temel bir bilginin bile net olmaması başlı başına bir muamma. Ve bu belirsizlik sadece bununla sınırlı değil. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'dir diye kabul edilir ama onun da tarihi kişiliği oldukça tartışmalıdır. Ertuğrul'un adı bazı Selçuklu belgelerinde geçse de oğlu Osman'la ilişkilendirilmesi ancak çok sonralarda yazılan eserlerde ortaya çıkar. Hatta bazı tarihçiler Osmanlı hanedanını meşrulaştırmak için Ertuğrul'un isminin kasıtlı olarak geri plandan çıkarıldığını, hatta icat edilmiş olabileceğini söyler. Peki, Osman Gazi'nin yaşadığına dair elimizde somut bir belge var mı? En erken tarihli belgelerden biri Osman Gazi'ye atfedilen ve 1300'lü yılların başında düzenlendiği düşünülen bir ferman. Ancak bu fermanın orijinali yok. Yalnızca kopyaları var. Dahası bu kopyaların Osman'a mı yoksa daha sonra gelen Orhan Bey'e mi ait olduğu bile kesin değil. Osman Gazi'nin gerçekten bu tür belgeleri yazdırıp yazdırmadığı bile tartışmalı. Üstelik kroniklerdeki anlatımlar Osman Gazi'yi neredeyse bir masal kahramanı gibi sunar, rüyasında bir ağacın gövdesinden koca bir devletin filizlendiğini görmesi gibi. Bu tür efsaneler tarihsel gerçeklikten çok bir halkın meşrutiyet arayışına hizmet eder. Özellikle de yeni kurulmuş bir devletin halkını etrafında toplamak ve hanedanı yüceltmek için bu tarz anlatılara ihtiyacı vardır. Osman Gazi'nin savaşları da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bugünkü tarih yazımında ona atfedilen ilk büyük zafer olan Karacahisar'ın fethi, bazı kaynaklara göre aslında Orhan Bey dönemine ait olabilir. Hatta bazı tarihçiler Osman'ın aktif bir savaşçıdan çok küçük bir aşireti yöneten bir kabile reisi olduğunu savunur. Öyle büyük seferler, büyük ordular, bunların çoğu daha sonra uydurulmuş olabilir. Bir başka dikkat çekici konu da Osman Gazi'nin fiziksel özellikleri. Hiçbir çağdaş kaynak onun nasıl göründüğünü anlatmaz. Ama 16. yüzyılda yapılan minyatürlerde uzun boylu, kalın sakallı, heybetli biri olarak çizilir. Bu çizimler dönemin estetik anlayışına ve siyasi mesajlarına göre yapılmıştır. Yani Osman Gazi'nin sureti de en az hayatı kadar muammalıdır. Osman Gazi'nin ölüm tarihi de çelişkilerle dolu tabii ki. Bazı kaynaklar 1324 derken diğerleri 1326'yı verir. Bu sadece bir sayı farkı değil. Bu tarihler onun Bursa'nın fethine tanıklık edip etmediği konusunda da belirleyici. Çünkü eğer 1324'te öldüyse Bursa'yı hiç göremedi. Ama Osmanlı anlatılarında Bursa'nın fethi onun en büyük hayali olarak aktarılır.
Gerçek hangisi? Ayrıca dikkat çeken bir diğer noktada Osman Gazi'nin kendi döneminde sultan unvanını kullanmaması. Onun zamanında Osmanlı Devleti henüz devlet bile sayılmazdı. Bir uç beyliği düzeyindeydi. Hatta Osman Gazi'nin hükümdarlığı Selçuklu Sultanına sadakatle tanınır. Yani bir devlet kurucusu gibi değil, bir bağlı beylik lideri gibi davranmıştır. Bu da onun kurucu kimliğini yeniden tartışmalı hale getiriyor. Osman Gazi hakkında kesin olarak bildiğimiz en net şey, torunlarının onu kutsal bir kökenle bezeyip yücelttiğidir. Osman Bey'in adı özellikle Yıldırım Bayezid ve Fatih Sultan Mehmet döneminde sıkça kullanılır. Amaç bellidir. Hanedanın meşrutiyetini güçlendirmek. Onunla ilgili yazılan hikayeler, rüyalar, fetihler. Hepsi Osmanlı ideolojisinin temel taşlarını oluşturmak içindir. Peki bu, onun hiç var olmadığını mı gösterir? Hayır. Osman Gazi muhtemelen vardı. Ama hakkında anlatılanların çoğu gerçeğin çok ötesinde şekillendirilmiş ve idealleştirilmiş bir figür yaratmıştır. Gerçek Osman Gazi büyük ihtimalle küçük bir Türkmen beyiydi. Belki hayal gücümüzü zorlayacak zaferler kazanmadı ama torunlarının imparatorluk ideali onun adıyla başladı. Gerçekle efsane arasındaki bu ince çizgi belki de tarih boyunca her kurucunun kaderidir. Osman Gazi'nin gerçekliği bize bir şeyi daha öğretiyor. Tarih bazen kesin bilgi değildir. Kimi zaman bir halkın inancı, geleceğe bırakmak istediği hikayedir. Ve bu hikaye bazen gerçeğin önüne geçer. Osman Gazi hakkında anlatılanlarla gerçekten yaşanmış olanlar arasında dev bir uçurum olabilir. Ama belki de tam da bu yüzden onun hikayesi bu kadar büyüleyici. Peki ya diğer Osmanlı padişahları da benzer şekilde efsaneleştirildiyse? Sonraki videolarda tarih kitaplarının en çok övdüğü padişahlardan birinin bilinmeyen yönlerini masaya yatıracağız. Takipte kalın. Çünkü asıl gerçekler yeni başlıyor.